Kafanızın içindeki sesin size ait olduğundan emin misiniz? Düşüncelerinizin sahibi olduğunuzu, beyninizin de bu düşünceleri gerçekleştiren biyolojik makine olduğunu varsayıyorsunuz. Yani hikayenin merkezinde siz varsınız. Ama doğada bunun tersinin mümkün olduğunu biliyoruz. Bir parazit başka bir canlının sinir sistemine müdahale edebilir. Korkusunu değiştirebilir, hareketlerini yönlendirebilir. Hatta bir virüs bulaşma şansını arttıracak biçimde konak davranışını değiştiren bir hastalık tablosu oluşturabilir. Nöroparazitler bunu hormonlara, nörotransmitterlere ve sinir devrelerine müdahale ederek yapabiliyor. Bir beynin davranışı başka bir biyolojik sistem tarafından ele geçirilebiliyorsa, ben dediğim şey de gerçekten beynin efendisi mi? İlk olarak faturaya bakalım. İnsan beyni vücut ağırlığının yalnızca yaklaşık %2'sini oluşturduğu halde dinlenme durumunda vücudun toplam enerji tüketiminin kabaca %20'sini kullanır. Bu enerji yalnızca yoğun düşünürken harcanmaz. Beyin hiçbir matematik problemi çözmediğiniz sırada bile nöronların elektriksel dengesini korumak, sinapsları çalıştırmak ve sürekli bilgi alışverişini sürdürmek için büyük miktarda enerji tüketir. Sinir dokusunun ne kadar pahalı olabileceğini Meksika mağara balıklarında çok daha çıplak biçimde görüyoruz. Yüzeyde yaşayan Astyanax mexicanus balıklarının gözleri vardır. Aynı türün karanlık mağaralarda yaşayan bazı popülasyonlarında ise görsel sistem büyük ölçüde gerilemiştir. Araştırmacılar 1 gramlık yüzey balığında görmenin metabolik maliyetinin dinlenme metabolizmasının yaklaşık %15'ine ulaşabildiğini hesapladı. Görsel sistemi küçülmüş mağara formlarında bu maliyet ciddi biçimde azalıyor. Bu bize önemli bir şey öğretiyor. Sinir sistemi bedava değildir. Ama burada başka bir nokta var. İnsan beyninin %20'lik enerji tüketimini bilincin faturası diye yorumlayamayız. Bu rakam bütün beynin enerji tüketimidir. Dolayısıyla bilinç neden enerjimizin %20'sini tüketiyor diye soramayız. Böylesine pahalı bir biyolojik sistem içinde ortaya çıkan öznel deneyim bize ne kazandırıyor diye sormamız daha uygun olur. Ve bu soruyu anlamanın şaşırtıcı bir yolu gerçekten beynimizi kullanan canlılara bakmaktır. Bir parazit için siz değilsiniz. Siz bir çevresiniz, bir ulaşım aracı, enerji kaynağı ve bazen bir sonraki konağa geçmek için kullanılabilecek biyolojik bir makinesiniz. Toxoplasma gondii adlı tek hücreli parazit bunun en ünlü örneklerinden biri. Bu parazit yaşam döngüsünün cinsel kısmını kedigillerde tamamlıyor. Enfekte kemirgenlerde yapılan deneylerde ise kedinin kokusuna karşı doğal kaçınmanın azalabildiği, bazı koşullarda davranışın çekime kadar değişebildiği gösterildi. Evrimsel açıklama açık. Eğer enfekte kemirgen bir kedi tarafından yenirse, parazit yaşam döngüsünün devam edeceği konağa ulaşır. Burada çok önemli bir sınır var. Kemirgenlerdeki davranış etkisi güçlü bir araştırma alanıdır. İnsanlarda toksoplazma enfeksiyonu ile kişilik veya psikiyatrik özellikler arasında bildirilen ilişkilerin önemli bölümü ise korelasyoneldir ve doğrudan parazit insan davranışını kontrol ediyor sonucu çıkarılamaz. Şimdi bir virüse geçelim. Kuduz virüsü tam anlamıyla nörotropik bir virüstür. Nörotropik sinir dokusunu hedefleme ve sinir sistemi içinde yayılma eğilimini gösteren demektir. Virüs periferik sinirlere ulaşabilir. Nöronlar boyunca merkezi sinir sistemine ilerler ve daha sonra tükürük bezlerine ulaşır. Virüsün tükürükte bulunması ve ısırmayla aktarılması bulaşma döngüsünün merkezindedir. Ensefalitik biçimde ajitasyon ve saldırgan davranışlar görülebilir. İlginç olan saldırganlığın biyolojik mekanizmasının tam olarak çözülmüş olmamasıdır. Buna rağmen saldırgan davranış ile virüs aynı dönemde tükürükte bulunmasının bulaşmayı kolaylaştırabileceği uzun süredir tartışılıyor. Bir virüs beyninizdeki devreleri değiştirip davranışınızı değiştirebiliyorsa davranışınızın ne kadarı gerçekten sizsiniz. İşte buradan asıl probleme geliyoruz. Bir şeye biyolojik anlamda parazit diyebilmek için yalnızca enerji tüketmesi yetmez. Parazitin konaktan ayrılabilen bir evrimsel çıkarı vardır. Kendi çoğalmasını arttırır. Konağın kaynaklarını kullanır ve en azından bazı koşullarda bunun bedelini konak öder. Toksoplazma bunu yapabilir. Virüsler bunu çok daha radikal biçimde yapar. Zaten virüsler zorunlu hücre içi parazitlerdir. Kendi başlarına çoğalamaz. Konak hücrenin moleküler makinelerinde kullanırlar. Bilincin bir biyolojik parazit olduğuna dair görüşleri pekiştiren eski bir felsefi fikir vardır. Adı epifenomenalizm. Epifenomenalizm, beyindeki fiziksel süreçlerin bilinçli düşünce ve deneyimleri meydana getirdiğini, fakat bu bilinçli deneyimlerin fiziksel süreçlere geri dönüp nedensel bir etkide bulunmadığını savunur. Thomas Henry Huxley bunu 19. yüzyılda bir buharlı lokomotifin düdüğüne benzetmişti. Motor treni hareket ettirir. Düdük ise motor çalıştığı için ses çıkarır. Ama treni ileri götürmez.
Bilinç bir parazit değildir, bir yan üründür. Bu fikrin neden bu kadar çekici olduğunu anlamak için kör görüye bakalım. Kör görü yani blind sight, bir insanı bilinçli olarak göremediğini bildirdiği görsel alan hakkında yine de bazı doğru davranışsal tepkiler verebilmesidir. Literatürde TN olarak bilinen hasta, iki taraflı bilincil görsel korteks hasarından sonra klinik olarak kör hale gelmişti. Buna rağmen araştırmacılar onu çeşitli engeller yerleştirilmiş bir koridorda yürüttüğünde engellerin çevresinden geçebildiğini gösterdiler. Başka çalışmalar V1 hasarlı bazı insanlarda lateral genikulat çekirdekten hareket işleme ile ilişkili HMT artı bölgesine uzanan alternatif bir yolun korunmasının kör görü performansı ile ilişkili olduğunu gösterdi. Yani beynin görsel bilgi için yalnızca tek bir yolu yoktur. Bu bize güçlü bir ayrım öğretiyor. Bilgiyi işlemek ile o bilgiyi bilinçli olarak deneyimlemek aynı şey değildir. Bir beyin sistemin ekranında normal bir görüntü oluşmadan bazı görsel bilgileri kullanabilir. Fakat buradan bilinç gereksizdir sonucu çıkmaz. Bir navigasyon görevinin bilinçsiz yapılabilmesi, insan zihninin bütün işlevlerinin bilinç olmadan aynı biçimde gerçekleştiğini göstermez. Otomatik kapınız da sizi görmeden açılabilir. Bu onu insan gözüne eşdeğer yapmaz. Ve şimdi parazit fikrinin çok daha güçlü biçimine geliyoruz. Çünkü belki beynimizi işgal eden şey bilinç değil, bilincin içeriğidir. 1976'da Richard Dawkins kültürel olarak kopyalanabilen bilgi birimleri için meme kavramını ortaya attı. Bir melodi, bir slogan, bir inanç, bir ritüel, bir fikir. Bunlar insandan insana aktarılabilir, değişebilir ve bazı varyantlar diğerlerinden daha başarılı biçimde yayılabilir. Buradaki radikal düşünce şudur. Bir fikrin yayılması için o fikrin doğru, yararlı veya size iyi gelen bir fikir olması gerekmez. Sadece iyi yayılması gerekir. Daniel Dennett ve daha sonra Susan Blackmore bu düşünceyi insan zihnine kadar taşıdı. Blackmore'un tartışmalı self-plex yaklaşımında sabit ve merkezi bir ben yerine birlikte çoğalan hücreler, inançlar, anılar ve anlatılardan oluşan bir benlik kompleksi önerilir. Bu görüşe göre ben, beynin içinde oturan küçük bir yönetici olmaktan çok, kültürel ve bilişsel unsurların oluşturduğu sürekli güncellenen bir yazılımdır. Ve burada virüs metaforu yeniden ortaya çıkar. Bazı kültürel içerikler kendi yayılımlarını arttıracak biçimde insanların dikkatini, korkularını veya sosyal bağlarını kullanabilir. Literatürde bunlara zaman zaman zihin parazitleri veya kültürel parazitler denir. Bazı araştırmacılar insanın çıkarlarıyla çatışmasına rağmen kültürel seçilim sayesinde sürdürülen belirli inanç sistemlerinin bu bakış açısından türeyebileceğini savunuyor. Memetik kültürü açıklayan tartışmasız ve birleşik bir bilimsel teori haline gelmiş olmasa da benzetmesi eleştirilmiştir. Çünkü insanlar virüs bulaşmış pasif hücreler değildir. Fikirleri yorumlar, değiştirir, reddeder ve yeniden üretebiliriz. Kültürel evrim araştırmalarının önemli bir bölümü bu nedenle gen, meme veya virüs fikir benzetmelerini ancak sınırlı metaforlar olarak kullanıyor. Ki zihnin içindeki gerçek parazit bilinç değil, bilinç üzerinden çoğalan bazı bilgi kalıplarıdır. Şimdi bütün hikayeyi tersine çevirelim. Bir virüsün avantajı nedir? Konak hücreyi kendi çoğalması için kullanır. Bir nöroparazitin avantajı nedir? Konağın davranış sistemlerine erişebilir. Bir zihin virüsünün avantajı ne olurdu? Dikkatinizi ele geçirmek, hafızada kalmak ve sizi onu başka insanlara aktarmaya yöneltmek. Peki bütün bunlara karşı ne kullanıyorsunuz? Bilince başka gözle bakabiliriz. Bir dürtünün farkına varmak, iki düşünceyi karşılaştırmak, bunu neden düşünüyorum diye sorabilmek. Bir inancı doğru kabul etmek yerine zihin önüne koyup incelemek. Bunlar en azından fenomenolojik olarak bilincin en önemli özellikleri arasındadır. Bu yüzden spekülatif ama çok daha ilginç bir alternatif ortaya çıkıyor. Bilinç beynin paraziti olmak yerine beynin süreçlerini denetlemesini sağlayan üst düzey bir kontrol katmanı olabilir. Modern bilinç teorilerinden Global Neuronal Workspace yaklaşımı, belirli bilgilerin sınırlı yerel işlemlerden çıkarak geniş beyin ağlarında kullanılabilir hale gelmesini vurgular. Integrated Information Theory ise bilinçli sistemlerin bütünleşmiş nedensel yapısı arasında temel ilişki kurmaya çalışır. Bunlar aynı teori değildir ve ikisinin de kesin olarak doğrulandığını söyleyemeyiz. 2025'te Nature'da yayınlanan büyük bir çalışmada rakip teorilerin öngörüleri önceden belirlenip aynı deneylerde karşılaştırılmıştır. 256 katılımcı da Integrated Information Theory ile Global Neuronal Workspace yaklaşımının kritik tahminleri sınandı. Bazı sonuçlar iki teoriyle de uyumluydu. Bazıları ise her ikisinin temel iddialarını ciddi biçimde zorladı. Şimdi videoda söylediğimiz benzetmeyi test edebiliriz. Gerçek bir virüsün çoğalma problemi vardır. Kuduz virüsünün başka konağı ele geçirmesi gerekir.
Toksoplazmanın yaşam döngüsünü sürdürmesi gerekir. Bir kültürel fikirde yayılabilir. Şu anda bilincin kendisinin konaktan konağa geçen bağımsız bir çoğaltıcı olduğunu gösteren hiçbir kanıtımız yok. Bu nedenle bilinç bir virüstür dediğimiz anda bilimden metafora geçiyoruz. Fakat bu metafor tamamen değersiz değildir. Kafamızdaki hangi süreçler bizim biyolojik çıkarlarımız için çalışıyor? Hangileri yalnızca kendilerini sürdürmek için? Bir düşüncenin zihnimizde bulunması onun bize ait olduğu anlamına gelmez. Bir düşüncenin çok yaygın olması doğru olduğu anlamına gelmez. Ve bizi güçlü biçimde harekete geçirmesi de bizim çıkarlarımıza olduğu anlamına gelmez. Doğada virüsleri başarılı yapan şey doğruluk değildir. Çoğalma başarısıdır. Kültürel bilgi içinde en azından bazı durumlarda benzer bir seçilim mantığı düşünülebilir. Bilincin biyolojik anlamda bir parazit olduğuna dair kanıt olmasa da epifenomenalizm bilincin nedensel olarak etkisiz bir yan ürün olabileceğini savunan ciddi bir felsefi görüştür. Fakat bu görüş kanıtlanmış bir nörobilim sonucu değildir. Bilinç bize düşüncelerimizi yalnızca yaşama değil, onları gözlemleme, karşılaştırma ve reddetme kapasitesi de sağlıyor. O zaman burada bilinç paraziti fark edebilen şey olabilir. Ve bu bizi yapay zeka çağında çok daha büyük bir soruya götürüyor. Çok etmenli yapay zeka sistemlerinde bazı bilgi kalıplarının bir ajandan diğerine kendi yayınlarını teşvik edecek biçimde aktarılabildiği deneysel olarak araştırıldı. Ve bunlara açıkça zihin virüsleri adı verildi. Bu yapay sistemlerin bilinçli olduğunu göstermese de yalnızca bilgi örüntülerinin biyolojik olmayan ağlarda bile kendini yaymaya yönelik dinamikler oluşturabileceğini gösteren erken bir sonuçtur.